Bağımlılık, uzun soluklu kronik bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık ne değildir? Bağımlılık bir irade eksikliği değildir, ahlaki zayıflık değildir ya da bir kişilik bozukluğu değildir. Bağımlılık beyinden kaynaklanan, kişinin kendi kontrolünü kaybettiği, kişinin tekrarlayıcı madde kullanımlarının olduğu, tekrarlayabilen ve tedavisi olabilen bir beyin hastalığıdır. Hangi maddelerin bağımlılığı var ve biz hangi maddelerin bağımlılığını tedavi ediyoruz? Alkol madde bağımlılıkları dediğimiz zaman evet içine hepsi girmekte, fakat alkol bağımlılığıyla birlikte esrar kullanım bozukluğu, kannabis ya da diğer bilinen adlarıyla skunk ya da bonsai ya da Jamaika gibi isimler olabilir. Metamfetamin kullanım bozukluğu, ki biz bunlara uyarıcı kullanım bozuklukları deriz. Kokain kullanım bozukluğu, kaptagon ya da diğer uyarıcı maddeleri de içeren bir takım ilaçların bağımlılığı, bunlarla birlikte eroin dediğimiz opiyat bağımlılıklarıyla birlikte seyreden hastalıkların hepsini biz ayaktan ya da yatarak tedavi etmekteyiz. Peki bunlardan başka bağımlılıklar var mı? Bunlardan başka son zamanlarda bazı reçeteli ilaçların nörolojik hastalıklarda kullanılan ya da diğer branşlarda kullanılan, farklı amaçlarla kullanılan reçeteli ilaçların da fazladan kullanıldığı ya da bağımlılığının geliştiğini biliyoruz. Bunlara yönelik de mutlaka tedavi planı ve programı yapılmalı ki kişinin işlevselliğine ve kişinin ruhsal durumuna etki eden bu tablolar düzelebilsin. Peki hangi hastaları biz tedavi ediyoruz? Alkol madde kullanım bozukluğu ortaya çıktığı andan itibaren mutlaka ve mutlaka bir psikiyatrik destek alınmalıdır. Kişinin eğer işlevselliği bozulduysa, kişinin eşlik eden diğer hastalıkları ortaya çıktıysa, kişinin sosyal hayatı etkilendi, akademik hayatı etkilendi, ailevi hayatı etkilendi, mesleki hayatı etkilendiyse, buna bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıktı ya da diğer bütün alanlarda problemler ortaya çıkmaya başladıysa mutlaka hastanede yatarak tedavi seçeneği değerlendirilmelidir. Her maddenin kullanımının sebep olduğu bazı tablolar olduğu gibi bazı maddeler kullanılmadığında da ortaya çıkan hastalık belirtileri bireyleri tedaviye yönlendirmektedir. Tedavi olmaya doğru daha motive etmektedir, böyle söyleyebiliriz. Her hastayı hemen tedavi etmeli miyiz? Görüşme yapıldığı andan itibaren, değerlendirme yapıldıktan sonra bir tanı kondu ise hasta hemen tedavi altına alınmalıdır. Burada önemli olan ve üstünde dikkat edilmesi gereken bir noktada alkol ve madde bağımlılığına mutlaka eşlik eden başka bir psikiyatrik hastalığın bulunabileceğidir. Eşlik eden başka bir hastalık var ise bu iki hastalığın da aynı anda değerlendirilmesi ve İki hastalığa yönelik tetkikleri yapıldıktan sonra iki hastalığın da tedavi edilmesi çok önemlidir. Özellikle esrar ya da uyarıcı maddeler dediğimiz metamfetamin gibi maddelerin bağımlılığında psikotik bozukluk dediğimiz şizofreniye benzer bir psikiyatrik hastalık ortaya çıkmaktadır. Şizofreni benzeri hastalık ortaya çıktıktan sonra hastanın madde kullanımı devam ederse klinik tablo çok daha kötüye gitmekte, çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazı maddelerin kullanımında depresyon ortaya çıkabilir. Bazı maddelerin kullanımında kaygı bozukluğu ön planda olabilir. Bazı maddelerin kullanımında ya da bağımlılığında kişinin kendine zarar verme davranışları olabilir. Bunlar mutlaka tedavi edilmesi gereken durumlardır. Yani biz kullanılan tüm maddelerin tedavisini ediyoruz. Aynı zamanda eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıkların varlığını da değerlendirip eş tanıya uygun bir şekilde tedavi planı yapmaktayız. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.